Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Burada ortalık karışık bugün çünkü karışık olan yerde çalışma vardır. Henüz toplanmadığına göre hala buradayım. Bu karışık haliyle de insanlık hali diyerek yeni projemize başlıyoruz. Önemli olan kafalarımız karışmasın. Kalan harçlarım vardı gördüğünüz üzere. Şimdi atıl durumda bulunan bir üretim saksısını dayanıklı, kalıcı ve güzel bir saksıya dönüştüreceğiz. Burada kenarda birçok da kağıt parçaları vardı önceki çalışmalardan artan. Kalan harçlarımızın azlığına çokluğuna göre hiçbirini boşa götürmüyoruz. Hepsini bir şekilde değerlendiriyoruz. Atıl durumda bulunan saksımızı yeni ve dayanıklı bir saksıya nasıl dönüştüreceğiz? Tüm detaylarıyla bu videoda buradayım. Sizler de hazırsanız detaylarına atlamadan beni takip ederseniz çok sevinirim. Kağıt karışımlı çimento harcı yapıyorum şu an. Bu karışım koyu kıvamda, kolay şekillenen, çalışması zevkli ve ince detayları kolaylıkla çalışabileceğiniz, sağlam olduğu kadar da hafif bir harca dönüşüyor. O yüzden sizler de severek çalışabilirsiniz. Güzel dokular oluşturabilirsiniz. Bununla ilgili özel bir video hazırlamıştım. Yukarıdaki linkten oraya da gidip tüm detaylarına daha sonra bakabilirsiniz isterseniz. Şimdi her zaman olduğu gibi öncelikle tabandan başlıyoruz. Tabana bir miktar harcımızı alıyoruz. Saksımızın çapını geçecek şekilde yuvarlamaya çalışıyorum ellerimle düzelterek ve saksıyı üzerine oturtuyorum. Bu kağıt hamurunun bir özelliği daha var. Direkt plastik çalışmalar üzerine kaplayabiliyorsunuz. Sade çimentoyla karışım yapmak isteseniz öncelikle başka işlemler yapılması gerekiyor. Çünkü plastiklerde esneme özelliği var. Daha sonra çimentoyu bırakabiliyor. O yüzden ben daha çok direkt kağıt hamuru karışımlı çimentoyu bu şekilde kaplayarak kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Kolaylık oluyor. Şimdi saksımızın etrafını poşetle kapatıyorum. Ters çevirip güzelce elimle her tarafını harcın eşit gelebilecek şekilde düzeltmeye çalışıyorum. Bu konuda poşet büyük bir yardımcı. Çünkü sağa sola yığılmalar olmuyor. Bir tarafını düzeltip öbür tarafı bozulmuyor. Bunu zamanla fark ediyorsunuz ve kendinize göre teknikler geliştirebiliyorsunuz. Poşet yardımıyla düzeltmeleri yapmak gerçekten çok burada kolaylık oluyor. İşimize yarıyor. Bazı ince kalan yerlere harçlar ekleyebiliyorsunuz. Onu anlıyorsunuz zaten. Elinizle gerekli düzeltmeleri yapıp istediğiniz şekli verene kadar tüm düzeltmelerini yapıyoruz. Daha önceden seramik hamuru yapmıştım. Papatyalardan birkaç parça elimde kalmıştı. Onları da bu saksıda artık değerlendireyim, bitsin istedim. Ve papatyaları da gerçekten seviyorum. Balkonuma çıktığım zaman sanki papatya tarlası beni bekliyor gibi hissediyorum. Ve onları bu saksıda değerlendireceğim. Olan miktardaki farklı boyuttaki papatyaları saksının etrafına istediğim şekilde tasarlayarak serpiştiriyorum. Biraz da çakıl taşlarıyla süslemek istedim boş kalan yerleri. Çakıl taşlarını da yine renklerine göre serpiştiriyorum. Son işlemlerine artık geldim. Saksımızı kurumaya bırakacağım. Kağıt hamuru en az 3 gün beklesin arkadaşlar. Kuruduğunu anladığımız zaman zaten boyamaya geçebiliriz.
Plastik yumurta viyollerine artan çimentoları dökerek saksı ayakları yapıyorum. Bunları bu saksıda da kullandım. Tabana temas etmesini istemediğim için bu saksımda da ayak kullandım. Boşluklara çamın ucuyla tampon yapacak şekilde yeşil boya sürüyorum. Yeşil renk birkaç ton varsa elinizde kullanabilirsiniz. Olan renklerle zevkinize göre saksınızı istediğiniz gibi boyarsınız. Ben bu şekilde tampon yapacak şekilde boyadım. Kolaylık oluyor. Her tarafını boyamıyorum. Daha sonra papatyalarımız hamurun rengi sarı olduğu için üzerine beyazla bir astar boya kullanıyorum. Ve onun üzerine de biraz ışıltı olsun diye inci beyazı kullandım. Ortasını sarı ile tamamladım. Beton bir çalışma olduğu için haliyle daha uzun süre dayanıklı kalmasını da istediğim için renklerin. Bunda da yine taş vernik kullandım. Ve saksımızı bu şekilde tamamlamış oldum. Umarım videomu ve geri dönüşüm saksımı beğenmişsinizdir.